Merhabalar. Bugün imalat dünyasında yaşanan ve bildiğimiz her şeye kökünden değiştiren o büyük dönüşüme odaklanacağız. Artık olay sadece otomasyon ya da robotlar değil, fabrikaların kendi kendilerine düşünmelerini, öğrenmelerini ve uyum sağlamalarını konuşuyoruz. Gelin bu dijital beyinlerin üretimi nasıl yeniden yarattığına birlikte bakalım. Şöyle bir hayal edin. Sadece komutları uygulayan bir fabrika değil de tedarik zincirindeki bir sorunu önceden sezen, enerji tüketimini anlık olarak en iyi hale getiren, hatta bir sonraki bakım ihtiyacını kendisi hesaplayan bir tesis. İşte akıllı üretimin vaadi tam da bu. Sadece otomatik değil, gerçekten zeki bir operasyon. İçinde olduğumuz bu döneme akıllı üretim ya da 4. sanayi devrimi gibi isimler veriliyor. Peki bu havalı terimler aslında ne anlama geliyor ve neden bu kadar önemli? Aslında olay şu: fabrikaların kas gücüyle beynini birleştirmek. Yani üretim hatlarının o endüstriyel gücünü alıp veri analizi, yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojilerin zekasıyla harmanlıyoruz. Amaç ne? Hem verimi tavan yaptırmak hem de kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak. Tabii bu değişim durup dururken olmuyor, değil mi? Bizi buna iten çok güçlü küresel akımlar var. Yapay zekanın her alana girmesi, sürdürülebilirlik konusundaki artan baskı ve tabii ki bizlerin, yani müşterilerin artık standart ürünler yerine kendimize özel, kişiselleştirilmiş hizmetler istememiz, işte bütün bunlar üreticileri daha akıllı ve daha esnek olmaya mecbur bırakıyor. Peki bir fabrikayı nasıl akıllı hale getiririz? Cevap aslında çok basit. Tıpkı bir insan gibi ona bir beyin takarak. İşte akıllı üretim mimarisinin tam kalbinde de bu fikir yatıyor. Her şeyi birbirine bağlayan ve yöneten merkezi bir dijital beyin kurmak. Bu dijital beyni şöyle düşünebilirsiniz: tüm operasyonun merkezi sinir sistemi. 5G sayesinde sahadan anlık olarak veri topluyor, bu devasa veriyi bulut bilişimle işliyor ve yapay zeka sayesinde de bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarıp en doğru kararların alınmasını sağlıyor. Bu beyni inşa etmenin de temelde 3 adımı var. İlk olarak bütün bu sistemin üzerinde koşacağı kaya gibi sağlam ve ultra güvenli bir altyapı kurmanız gerekiyor. İkincisi, üretim bandından ofisteki bilgisayara kadar her bir noktayı bu merkezi sisteme bağlıyorsunuz. Ve son olarak bu bağlantıdan akan verileri kullanarak anlık ve akıllı kararlar alabilecek bir yapı oluşturuyorsunuz. Teori tamam da pratikte işler nasıl yürüyor? Şimdi bu dijital beyin tek başına bir işe yaramaz. Fabrikanın vücuduna, yani üretim sahasına, depoya, ostislere bağlanması lazım. Ve işin ilginç yanı, bu alanların her birinin kendine özgü bambaşka zorlukları ve ihtiyaçları var. Mesela bir ofis kampüsündeki kablosuz ağın yüzlerce, belki binlerce farklı cihazı ve sürekli gelip giden ziyaretçileri sorunsuzca idare etmesi gerekiyor. Ama üretim sahasına geçtiğinizde işin rengi değişiyor. Burada ağın toza, neme, elektromanyetik parazite karşı dayanıklı olması şart. Depoda ise dev metal raflar ve ürün yığınları sinyali kesebiliyor. Yani tek çözüm herkese uyar mantığı burada kesinlikle işlemiyor. Şimdi gelelim akıllı fabrikanın en kritik organlarından birine, depoya. Eskiden depolar nasıl görülürdü? Sadece ürünlerin üst üste yığıldığı bir maliyet kalemi olarak. Ama akıllı teknolojiler sayesinde bu anlayış tamamen değişti. Depolar artık değer üreten, verimliliği patlatan stratejik birer varlığa dönüşüyor. Ve bu dönüşümün getirdikleri gerçekten inanılmaz. Akıllı depolama sayesinde maliyetler ciddi şekilde düşüyor, operasyonel verimlilikte gözle görülür artışlar yaşanıyor ve tabii ki günün sonunda daha hızlı, daha hatasız teslimatlarla müşteri memnuniyeti tavan yapıyor. Peki bu sihir nasıl gerçekleşiyor? Cevap iki kelimede: nesnelerin interneti, yani IoT ve yapay zeka. Mesela uç yapay zeka diye bir teknoloji var. Bu sayede veriler analiz için uzak bir sunucuya gönderilmek yerine doğrudan deponun içindeki sensörler veya kameralar tarafından işleniyor. Bu ne demek? Anlık kararlar alınabiliyor, manuel süreçler ortadan kalkıyor ve operasyon inanılmaz bir hız kazanıyor. Bütün bu konseptler kağıt üzerinde harika duruyor. Peki ya gerçek hayatta? Gerçekten işe yarıyor mu? Gelin bu dijital dönüşümü hayata geçirmiş ve inanılmaz sonuçlar almış birkaç şirketin hikayesine bakalım. İlk örneğimiz dev bir çelik üreticisi. Sorunları da aslında çok tanıdık. Ofis ağları ayrı, üretim ağları ayrı, güvenlik sistemlerinin ağı bambaşka. Birbirinden tamamen kopuk, yama gibi duran sistemler. Bu durum hem yönetimi imkansız kılıyor hem de ciddi güvenlik açıkları yaratıyordu. Çözüm ne mi oldu?
sanallaştırma. Hani tek bir güçlü bilgisayarda birden fazla işletim sistemi çalıştırmak gibi düşünün. H3C'nin uygulama odaklı veri merkezi yaklaşımıyla tek bir fiziksel ağ altyapısı kurdular ve bunun üzerinde birbirinden tamamen yalıtılmış 4 farklı sanal veri merkezi oluşturdular. Böylece hem her şey tek bir noktadan yönetilebilir hale geldi, hem de güvenlik en üst seviyeye çıktı. Yani bu çözüm sadece o anki yangını söndürmekle kalmadı, aynı zamanda onlara geleceğe dönük müthiş bir esneklik kazandırdı. Artık yeni bir sistem eklemek ya da eskisini güncellemek istediklerinde bütün altyapıyı baştan aşağı değiştirmelerine gerek kalmıyor. Bu model aslında tüm sektör için bir yol haritası sunuyor. Başka bir devasa Hayyer'e bakalım. Onlar işi bambaşka bir seviyeye taşımışlar. Birbirine bağlı fabrikalar diye bir model geliştirmişler. Bu model sayesinde siz, yani müşteri, internet üzerinden siparişinizi istediğiniz gibi kişiselleştiriyorsunuz ve bu talebiniz anında doğrudan üretim bandına eritiliyor. Sonuçlar mı? Gerçekten inanılmaz. Müşteriyi doğrudan üretim sürecinin bir parçası yaparak yeni bir ürünün tasarlanıp pazara sunulma süresini %20'den fazla azaltmışlar. Bu rekabette akıl almaz bir avantaj demek. Ve bu hızlanma sadece ürün geliştirmede kalmadı tabii. Teslimat sürelerine bir bakın. Eskiden bir siparişin müşteriye ulaşması 21 günü bulurken bu yeni sistem sayesinde bu süre 7 ila 15 güne kadar düşmüş. Yani siparişi verdiğiniz anla ürünün kapınıza geldiği an arasındaki süre neredeyse yarı yarıya azalmış. Peki bütün bu başarının arkasındaki sihirli kelime ne? Tek bir kelime: şeffaflık. Kurdukları o güçlü ve birleşik ağ sayesinde hem fabrika yöneticileri hem de müşterinin kendisi tüm süreci anlık olarak görselleştirebiliyor. Yani siparişinizin üretim hattının neresinde olduğunu, ne zaman biteceğini, ne zaman size ulaşacağını an be an takip edebiliyorsunuz. İşte dijitalleşmenin gerçek gücü tam olarak bu. Ve böylece en başa, o büyük soruya geri dönüyoruz. Gördüğümüz gibi bir fabrikaya dijital bir beyin kazandırmak artık bilim kurgu filmlerinden bir sahne değil. Rekabet edebilmenin, verimli olabilmenin yeni standardı. Asıl sormamız gereken soru şu: sizin fabrikanızın dijital beyni sizin için neleri başarabilir?